Atış. Aksiyon başlasın. Jöhlefen harbi sıkıntı. Yalnızca tek mermi hakkım var. Heyecan olağanüstü derecede dorukta. Elimde gördüğünüz şişenin ne anlama geldiğini az çok tahmin etmişsinizdir. 3, 2, 1, atış. Evet efendim, Yeraltı'na hoş geldiniz tekrardan. Ben Muhammed Bahçecik. Bu hafta bu zamana kadar yapılmayan bir şey yapacağız. Özel harekatçıyla atış talimi yapacağız. Bakın, dikkat çekiyorum. Özel harekatçıyla atış talimi yapacağız. Bu ne demek? Gerçek bir özel harekatçının dağlarda günlerce aç kalan, onlarca savaşlara katılan bir özel harekatçının silah kullanmasını hep beraber izleyeceğiz. Hep beraber özel harekatçı nasıl silah kullanıyor? Özel harekatçılar silah kullanırken neye dikkat ediyor? Ve özel harekatçı bakalım 10 saniyede 10 hedefi vurabilecek mi? Hemen ardından 5 saniyede 10 hedef vurabilecek mi? Ve en son çok daha ekstrem bir şey yapacağız. O da beklemede kalacağınız bir şey olsun. Şimdi özel harekatçı Muhsin Dönmez'i davet ediyorum. Videoyu bir attık. Vallahi YouTube Yeraltı kanalı coştu. Şu anda Türkiye'de özel harekatçı deyince akla gelecek bir isim haline geldin hocam. Teşekkür ederim. Türkiye'yi kasıp kavuran bir özel harekatçı ile birlikteyiz. Dostlar, özel harekatçı silah nasıl kullanır? Özel harekatçı silah kullanırken neye dikkat eder? Ve eğer karşınıza silahlı birisi çıkarsa ona nasıl müdahale edeceksiniz? İşte bunların hepsini Yeraltı'nda atış taliminde öğreneceğiz. Daha sonra 10 saniyede 10 hedef, hemen ardından 7 saniyede 10 hedef ve en sonunda 5 saniyede 10 hedef vurmayı hedefliyoruz. Bakalım hedeflerimiz doğru yerine ulaşacak mı? Hazırsanız video başlıyor. Evet, tam 5 saniye 10 hedefin omuruna vurduk. Atış. Atış. 3 hedef de yerleştirildi. Heyecanlı an başlasın. Atış. Şimdi size silah nasıl kullanılır bundan bahsedeceğiz biraz. Biz elimize bir silah aldık diyelim. Elimizde bir silah var ve bu silahı nasıl kullanmamız gerektiği konusunda tereddütlerimiz var. Silah nasıl kullanılmalı? Yani bir özel harekatçı silah nasıl kullanır? Silah ilk önce aslında silahın bir tarifi vardır. Yani ateşli silahlar ve ateşsiz silahlar diye. Silahlar ikiye ayrılır. Bizi şu anda ilgilendiren konu ateşli silahlar. Ateşli silahlarda birinci derecede en önemlisi emniyettir. Emniyetli bir şekilde kullanmaktır silahı. Silahı elimize aldığımızda silahın dolu mu boş mu olduğunu kim anlayabilir? Kimse anlayamaz. Onun için silahımızın gördüğünüz gibi şarjörünü çıkartacağız. Çıkarttıktan sonra silahımız her zaman ölü bir noktada olması gerekir. Ölü bir noktaya doğrultarak silahımızın dolu mu boş mu olduğunu sürgüsünü çekerek gözümüzde kontrol etmemiz gerekir. Ve kontrol ettik ve ölü bir noktaya tetiğimizi basarak horozumuzu düşürdük. Şu anda silahımız artık kontrollü bir biçimde boş olduğunu anlamış durumdayız. Bundan sonraki konumuz silah nasıl kullanılır? Bu konuyu işleyeceğiz. Silahımızı kullanmak için ilk önce silah taktiğini bilmemiz lazım. Silahı iyi kullanmak için iyi bir taktik almak lazım, iyi bir eğitim almak lazım. İyi bir atışçı olduğumu iddia etmiyorum ama iyi bir eğitmen olduğumu bu konuda iddia edebilirim. İyi bir eğitmen nasıl olur? Bir kere iyi bir atışçı yetiştirmek gerekir. Atışçıyı yetiştirmek için ona uzun zaman vermen gerekir. Uzun zaman eğittiğim öğrencilerim var
ve onlarla da gurur duyuyorum. Şimdi silah nasıl kullanılır? Kısaca bunun tutuşunu, duruşunu ve tetik ezişini, nişan alışını ve atışını sizlerle paylaşacağız. İyi bir atış için dengeli bir duruş gerekir. Dengeli bu duruş dediğimiz nedir? Bacaklarımızı bir omuz genişliği olacak şekilde durmamız gerekir. Yani vücut ağırlığımızı iki bacağımıza eşit bir şekilde yaymamız gerekir. Ve gövdemizi ileriye doğru atıp biraz bacaklarımızı bükerek dengeli bir duruş sergilememiz gerekir. Burada olduğu gibi. Ve daha sonra iyi bir tabii ki el kavraması. Bakın, el kavraması çok önemlidir. Gördüğünüz gibi dünya atış tutuşudur bu. El tutuşu silahta arkadaşlar. Dünya atış el tutuşu bu gördüğünüz şekildedir. Ve daha sonra önemli olan bu tutuştan sonra iyi bir nişan almadır. Bu duruş, tutuş ve iyi bir nişan alma. Daha sonra da en önemlisi tetik ezmedir arkadaşlar. Dengeli bir duruş, iyi bir el tutuş kavraması ve iyi bir nişan alma. Nişan alma dediğimiz gezin içerisinden arpacığı orantılı bir biçimde çok net şekilde görerekten hedefe doğrultmaktır. Ve daha sonrası en önemlisi, burası çok önemli, tetik arkadaşlar. Tetik, ezmek. Bakın size burada daha net göstermek istiyorum. Tetiğimizi, nişan hattımızı oluşturduktan sonra tetiğimizi sanki bir limon sıkar gibi yavaş yavaş sonuna kadar eze eze çekmektir. Tekrar ediyorum. Gördüğünüz gibi tetiğimizi yavaş yavaş eze eze çekmektir. Tetiğimize parmağımızı büküm bölgesine kadar sokmamamız gerekir. Uç kısmıyla böyle tetiğimizi sol tarafa itecek şekilde ezmememiz gerekir. Birazcık etli bölgesiyle sonuna kadar eze çekmemiz gerekir. Bunun sebebi de tetiğimi çekerken parmağımızın ne sağa ne sola silahımızı çekip veya itmemesi yönündedir. Gördüğünüz gibi tetiğimizi, nişan hattımızı oluşturduktan sonra eze sonuna kadar çekmemiz gerekir. Şimdi ise bir saldırma anında özel harekatçı ne yapar? İşte bunu kaydediyoruz. Hazırsak başlıyoruz. 3, 2, 1, 13. Karşıdan gelen bir düşmana karşı ne yapmamız gerektiği konusunda özel harekatçıyı dinliyoruz. Hazır, 3, 2, 1, başlıyoruz. Kaldır ellerini. Evet, gördüğünüz gibi arkadaşlar bir saldırı esnasında şahsın elinden silah alaraktan silah gördüğünüz gibi benim himayemde ve kendisini bu şekilde etkisiz hale getirebiliriz. Yakın mesafede bir şahsın silahla saldırı esnasında nasıl silahını etkisiz hale getirdiğimizi sizlere göstereceğiz. Tabii bu silah çeken şahıs amatör bir şahıs olduğundan profesyonel bir kişi asla ve asla yakın kimseye karşı silahını bu şekilde çekmez. Saldırgan silahını uzattığı anda etkisiz hale getirmek için sol elimizle silah tutan elini etkisiz hale getir ve dirseğimizle çenesine güçlü bir vuruş yaparız. Bir şahıs arkamızı dönmemizi isteyip bize silahla arkadan yaklaştığında o silahı nasıl etkisiz hale getiririz onu göstereceğiz. Saldırgan silahı sırtıma dayamış durumda. Silah dayayan bir şahıs eğer ki amatör olmasa silahı sırtımıza bu denli dayamaz. Silahı böyle dayadığından şahsın amatör olduğunu anlarız ve buna göre de hamle yaparız. Şu anda şahıs amatör bir şekilde olduğunu bize kendisi gösteriyor. Profesyonel bir şahıs olsa kesinlikle silahı bize 1 metreden daha yakın mesafede doğrultmazdı. Şu anda şahsın silahı sırtıma dayadığını hissedebiliyorum. Şu anda yapmam gereken
küçük bir hareketle şahsı etkisiz hale getirebilirim. Evet arkadaşlar, silah şahsı silahını doğrulttuğunda bu şekil size doğru tutuyorsa bilin ki o şahıs çok profesyonel bir şahıstır. Eğer ki bu şekilde uzatıyorsa o şahıs size karşı silahını, eylemini kullanıp kullanmayacağını anlayabilirsiniz. Silahı uzatan bir eylemci asla bu şekil silahını kullanmaz. Ama bu şekil silahını doğru tutuyorsa o şahıstan çekinmenizi tavsiye ederim. Muhsin Hoca, heyecan dorukta. 3, 2, 1, atış. Şimdi Muhsin Hoca direkt 10 saniye içerisinde, biz kronometre tutacağız burada. Belki daha kısa, belki daha uzun bilmiyorum. Ama 10 hedefin 10'unu da vurmak zorunda. Şimdi böyle bir sahne çekiyoruz. Komutla başlayacağız. Telsizden anons yapacağım. Hocam başladım dediğimizde hocamız 10 hedefin 10'unu da vuracak. Bakalım neler olacak. Evet efendim. Geri sayım başladı. Hazır. 3, 2, 1. Atış. Tam 8 saniye. Hocam sayıyorum. 3, 2, 1, atış. Tam 6 saniye. 6 saniyede 10 hedefin orada vuruldu. İkincisi burada. Evet. 3. Sayıyorum. 3, 2, 1, atış serbest. Evet, tam 5 saniye. 5 saniyede 10 hedefin 10'unu da vurduk. Atış. Atış. Aksiyon başlasın. Jöhlet'in harbi sıkıntı. Yalnızca tek mermi hakkım var. Heyecan olağanüstü derecede dorukta. Elimde gördüğünüz şeyin ne anlama geldiğini az çok tahmin etmişsinizdir. 3, 2, 1, atış. Tüm güvenlik önlemleri en doğru şekilde alındı. Yani burada hiçbir risk yok. Dikkat edin, sakın ha bunu denemeye kalkmayın bile. Çünkü çok bilgili, gerçekten yıllarını, hatta 30 senesini özel harekata vermiş birisiyle çalışıyoruz şu anda. Bu kaydı yaparken de her şey en ince ayrıntısına kadar düşünüldü. Bunu bilmenizi isterim. Sakın ha denemeyin. Aksiyon başlasın. 3, 2, 1, atış. Şimdi atışların hepsini gerçekleştirdi ve hedeflerin hepsini en doğru şekilde vurduğunu görüyoruz. Atışların hepsi çok yerindeydi. Hocam tebrik ediyorum. Harikasın. Üç, 2, 1, atış. Ve atış bitti.
Geliyor özel hareket diyorlar ya. Bu adamlar harbi sıkıntı. Şimdi arkası dönükken bacağının arasından arkadaki hedefi vurmayı öğretecek bize. Daha doğrusu gösterecek. Hazırsak başlıyoruz. 3, 2, 1, atış. Hiçbir tanesi kaçmadı. Evet. Attığı tüm mermileri böyle görebilirsiniz. Hepsi hedefin tam ortasında. Evet efendim, hedefi ufalttıkça ufaltıyoruz. Şimdi daha küçük 2 tane kutu taktık. Hem de bunlar boş mermi kutusu oluyor. Bakalım bunları vurabilecek mi? Eğer vurursa bir sonraki kısımda daha ufak bir hedef olacak. Sonra ondan da ufak. Kazamız mübarek olsun. Atış. Yeterli hocam. Evet, 4 mermi attık ve dördü de tam isabet. 1, 2 ve 1, 2. Jöhlefe harbi sıkıntı. Evet, gördüğünüz gibi çok küçük bir hedef hazırladık. Küçülttükçe küçülteceğiz demiştik ve biraz daha küçük bir hedefle şimdi Muhsin Hoca'yı göreceğiz. Bakalım neler yapacak. Sonra biraz daha ufak bir hedef olacak. 3, 2, 1, atış! Ve tam da beklediğimiz gibi hedef yok oldu. Evet, elimde 3 tane boş kovan görüyorsunuz. Bunlar çok küçük hedefler. Muhsin Hoca bunları vurabilecek mi diye sormuyorum bile. Çünkü eminiz kendisinden. 3 hedefi yerlerine yerleştiriyoruz. Ve sadece 3 mermiyle 3 küçücük hedefi vurabilecek mi? Bakalım. Üç hedef de yerleştirildi. Heyecanlı an başlasın. Hocam, yalnızca 3 mermi kullanma hakkın var. Ve karşında 3 tane küçük hedef var. Yani bir boş kovan. 3, 2, 1, atış. Ve 3'te 3. Şunu görüyorsunuz değil mi? Bunlar ne? İşte bu. Bu sahne size çok şey anlatır. Hedefi zorlaştırdıkça zorlaştırıyoruz ve en son çok daha zor bir şey yapacağız. Ben heyecanlı değilim. Pek korkmuyorum da ama en son bomba bir şey yapacağız. Videoyu bekleyin. Şimdi gördüğünüz ipi vurabilecek mi, vuramayacak mı konusunu hep birlikte izleyeceğiz. Ben eminim vurabilecek. Hocam, yalnızca tek mermi hakkım var. Ve hemen karşımda olan ipi vuracağından hiçbir şüphem yok. 3, 2, 1, atış. Ve hedef tam da istediğimiz gibi koptu. Heyecan olağanüstü derecede dorukta. Elimde gördüğünüz şişenin ne anlama geldiğini az çok tahmin etmişsinizdir. Bundan su içmek için tutmuyorum. Bunu bir hedef olarak kullanacağız. Hatta elimin üzerinde bir hedef olarak kullanacağız. Muhsin Hocama çok güveniyorum ve güvendiğim için de tüm güvenlik önlemleri alınacak biçimde atış başlasın. Muhsin Hocam,
Heyecan dorukta. 3, 2, 1, atış. Heyecan. Harbi heyecanlıydı. Çok güzeldi arkadaşlar. Çok heyecanlı bir şeydi. Sakın ha denemeyin. Videonun sonuna geldik. Heyecan, kalp atışlarım belki mikrofon duyuyordur. Belki de siz de hissediyorsunuzdur. Çok heyecanlıydı. Hocam eline koluna sağlık. Seni seviyoruz. Yeraltı seni çok seviyor. Ben de sizleri seviyorum. Dostlar Allah'a emanet olun. Bir sonraki programda, bir sonraki bölümde tekrardan buluşmak, görüşmek ümidiyle. Hepinizi alemlerin Rabbine, Yüce Allah'a emanet ediyorum. Tekrardan görüşmek dileğiyle.